Herkese merhabalar efendim, ben Derin. Derin Universe'e hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Percy Jackson and the Olympians adlı dizinin yorumlamasını yapacağız. Dizinin konusu Percy Jackson adlı Rick Riordan'ın aynı adlı eserine uyarlanmış bir dizidir. Ve bu dizi geçen yıl bu zamanlarda galiba yayına girmişti. İlk sezonu yayınlandı Disney Plus'ta. Dizinin konusu şu. Percy adında 12 yaşında bir çocuk var ve bu çocuğun kendisinin yarı tanrı olduğunu öğrenmesiyle birlikte bir maceraya atılıyor ve bu macerayı okuyorsunuz bütün bir kitaplar boyunca. Ve yanında iki tane arkadaşı var, Annabeth ve Grover. Bazı arkadaşı değil, yani olmayacak tabii. Sonra bu karakterin ilk başta şöyle bir ilk çatışma şöyle başlıyor. Zeus'un şimşeği çalınıyor ve bu Zeus'un şimşeğini çalan kişinin Percy Jackson olduğu iddia ediliyor. Ve Percy'nin de bunu onun şimşeği kendisinin çalmadığını ispatlamaya çalışmasını izliyoruz birinci sezonda. Bütün cast'ı çok beğendim. Filmin aksine, film zaten berbat bir şeydi. Bir şeydi o. Film değildi ya o. Cast çok iyi. Walker, Scoville yani çok iyi bir Percy. Leia çok iyi bir Annabeth. Arya çok iyi bir Grover. Tanrıların kasları çok iyi. Hiçbiri de bu arada böyle aşırı name isimler değil ve daha no name isimlerle bir kast oluşturmuşlar ve bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu çok doğru bir taktiktir bu arada. Riskli olsa da çok doğru bir taktiktir. Genelde bu başarıyı sağlattırır. Bu tip projelerde daha çocuk hikayeleriyle başlayıp darklaşacağı olan hikaye tarzlarında Harry Potter gibi daha no name isimler çok daha hikayeye girmemize yardımcı oluyor bence. Dizinin şimdi ilk bölümüne gelelim. İlk bölümüne bakıyorum. İlk bölümün adı yakışıklı ne ya? Yakışıklı matematik öğretmeni. Yanlışlıkla matematik öğretmenimi buharlaştırıyorum. Bu şöyle ki İlk bölüm olduğu için zaten ilk bölümde Percy'nin kendisiyle ilgili gerçekleri acı bir biçimde öğrenişini görüyoruz. Müzede açılıyor. Yunan müzesinde, Yunan Tanrılar Müzesi'nde dizi açılıyor ve orada Sally ile Percy'nin bir sahnesi var. Perseus adının nereden geldiğini anlattığı ve Medusa ile ilgili düşüncelerini Sally'nin anlattığı. Yani çok tatlı bir sahne. Ben zaten bu dizide en beğendiğim şey kitapta olmayıp dizide olan Sally karakterinin değişimi çok iyi. Çok iyi bir yani bazı değiştirmeler çok iyi olmuş dizide. Bazıları çok azı. Birkaçı çünkü çoğu değişim normalde bence kötüdür. Çünkü kitap her zaman çok daha detaylı ve bizim hayal gücümüz olduğu için hayal gücümüzden daha iyi bir production olamaz arkadaşlar. O yüzden yani hepimizin hayal gücünden bahsediyorum. Bu tip zorlanmalar oluyor ama bence Sally karakterinin değişimi çok iyi olmuştur. Çok daha feminist, çok daha güçlü bir kadın izliyor olmamız benim çok hoşuma gitti. Çok hoş, yani çok hoş. Devam ediyorum. Sally karakterinin ona işte Medusa canavar mı yoksa bir kurban mı gibi bir soruyla Percy'ye hani ilk giriş yapıyor olmaları Sally karakterine ve Percy'ye çok hikayeyi nereye yönlendireceklerini çok iyi gösteren bir sahne olmuş. O yüzden çok sevdim orayı. Sonrasında Percy'ye Alecto saldırıyor ve Alecto'nun saldırmasıyla birlikte Percy ona verilen kalemi yapıyor. O kılıç oluyor ve öldürüyor Alecto'yu. Ve sonrasında da diyor ki ya o bana saldırdı diyor ya. O bana saldırdı. Matematik öğretmeni bana saldırdı diyor. Ve kimse inanmıyor. Acaba çok garip. Neyse. Percy'ye bayılıyorum bu arada. O ayrı bir şey. Çok sevdiğim bir karakter. Çocukken kitabını okurken aşırı kendimle bağdaştırdım. Çünkü kitabın asıl konusu şu.
tanrılar vesaire bunları geçelim. Farklıysanız bu kötü bir şey değildir. Aslında kitabın konusu bu. Rick Riordan disleksi olan çocuğuna akşamları yatmadan önce okuduğu bir hikayeyle zaten başlamış bir roman serisi bu. Yani çok tatlı sebeplerle başladığı için bence kesinlikle bir hikaye, yani güzel bir hikayesi var bazı. Sonra işte okuldan atılıyor tabii. Buna diyorlar ki seni attık. Çünkü matematik öğretmeninin sana saldırdığını iddia ediyorsun ve onun bir canavar olduğunu iddia ediyorsun. Deyip attılar Percy'yi ve Percy'nin atılmasındaki en büyük sebep Grover'ın gidip şey demesi. Yok hiçbir şey deyip Percy'yi aslında koruyor orada. Okuldan uzaklaştırmaya çalışıyor. Çünkü Alektolar Percy'yi bulduğu için, Grover onun koruyucusu olduğu için. Zaten kitabı okumuşsunuzdur ya da hikayeyi bence çoğunuz biliyorsunuzdur. Baştan başa böyle aşırı detaylı anlatmayacağım. Çünkü bence çoğu insan, beni izleyen, bu videoyu da açtıysanız zaten biliyorsunuzdur çoğu şeyi. O yüzden Grover onun koruyucusu olduğu için Percy'yi korumak için okuldan attırıyor. Ve Percy'nin Gabe'le sahnesine geliyoruz. Gabe'le sahnesi çok iyi. Gabe çok iyi yapmışlar. Gabe çünkü tam bir şerefsiz kitapta. Aşırı sert bir karakter. Ben çocukken okurken falan böyle anlamlandıramıyordum. Bazı cümlelerini falan da anlamıyordum. Yani hani çünkü o kadar kötüsünü duymamıştım. Ya ben çok sastım galiba ya. Ben bir melek. Karakteri gerçekten çok sert kitaptaki. Ama bu dizi çocukların ana karakterlerinin çocuk olduğu bir dizi olduğu için ve Disney Plus'ta yayınlanacağı için tabii ki de onun altını kısmışlar, ama benim bu iyi bir değişim bence. Çünkü çok daha, yani gereksiz bir orada sertlik olduğunu düşünüyorum. Ve Sally karakterinin o acımamızı istemiyorum ben Sally karakterine ya. Bence acımayalım. Ya bir kere de bir anne çocuğunu korumak için acınacak bir hale de gelmesin ya. Yani bir dizide de bu kadar anne karakteri üzerinden bir ajitasyon görmeyelim bir hikayede de, ve bu yüzden de bu benim hoşuma gitti, Gabe karakterinin değişimi. Sonra Gabe'le sahnesini görüyoruz. Gabe ona birkaç bir laf ediyor. İşte gerizekalı konuşuyor. Sonra Sally ile birlikte evlerine gidiyorlar. Bir evleri var, hep gittikleri. Başka yerde bir ev. Oraya gidiyorlar. Orada Sally bunu anlatmaya çalışıyor. Yarı tanrı olduğunu, babasının tanrı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Percy diyor ki Allah mı benim babam, The God mı diyor yani. Allah mı diyor. Orada diyor ki hayır, yani The God değil, A God, yani bir tanrı. Yunan tanrılarını anlatmaya çocuğuna. Çocuğun tanrı demek nasıl olabilir ki? Neyse, sonra kaçıyorlar falan. Peşinde tabii ki de canavar var. Ve ondan kaçarlarken Sally kendisini feda ediyor ve kampa gidiyorlar, ya, melez kampına. Orada bitiriyor ve seri şeyle, bence Percy ile şeyin sahnesi çok güzeldi. Canavarın, onun adını unuttum, neyse. Dövüşme sahnesi çok güzeldi. Ben orayı çok beğendim. Walker'ın oyunculuğu, zaten gerçekten hiçbir şey diyemem bu çocuğa. Bu çocuğa ne yaptılar ya? Bu çocuğa beslerken ne yemek verdiler? Bu çocuk bu yaşta nasıl bu kadar başarılı oldu ya? Bütün bir sezon 8 bölümden oluşuyor. İlk bölümü konuştuk. İkinci bölüm zaten Banyonun Yüce Lord'u oluyorum adlı bölüm. Her bölüm zaten kitap bölümleriyle aynı adda. İkinci bölüm kampta geçiyor. Kampa uyum sağlamaya çalışmasını izliyoruz Percy'nin. Bu arada Sally ona babasının Poseidon olduğunu anlatmaya çalışıyor demiştik, ama Poseidon olduğunu anlatamadan, yani Tanrı diyor ama hangi Tanrı olduğunu söyleyemeden Sally puf oluyor yani. Bu yüzden de Percy bilmiyor babası kim. Ve babasını bulmaya çalışıyor. Babasının onu yani bulmasını istiyor. Onu sahiplenmesini istiyor. Genelde tanrılar çocuklarını sahiplenir ve bir şekilde alametle gösterirler bunu. Ve onu sağlamaya çalışıyor. Babasının onu bulmasını sağlamaya çalışıyor. Ve sonunda da buluyor zaten. Ve sonra Şimşek'i bulabilmek için kendisine 2 tane arkadaş seçmesini istiyorlar. Çünkü diyorlar ki 3 kişiyle çıkılır her hikaye. 4. asla olmalı diyor Chiron. Sonra 3. bölümde de Medusa'ya geçiyoruz. En sevdiğim 2. bölüm. Bu benim, yani bütün bir 8 bölüm boyunca en sevdiğim 2. bölüm budur. Medusa karakteri, o ne öyle o gözler falan. Ne öyle abla, sen nesin ya öyle? Ya abla, sen gerçekten Medusa falan mısın?
Ya da Medusa soyundan falan mı geliyor acaba? Ne bileyim yani. Ben bunları gerçekten düşündüm çünkü mantıklı bir açıklaması yok. Neyse, çok iyi oynuyor çünkü mantıklı bir açıklama değil bence. O yüzden Medusa karakterini çok sevdim. Medusa'nın o halen de ucu açık bıraktılar bence bölümde bu arada. Yani iyi mi kötü mü çok ucu açıkta bir bölümdü. Hatta o kadar Annabeth'in üstüne geldiler ki Annabeth'e sert davrandıracak cümleler kurdular ki bir noktada ben şöyle dedim. Kız Medusa haklısın. O hale getirtti beni Medusa. Yani Annabeth'e kıl olacak hale geldim ki Annabeth çok sevdiğim bir karakter benim kitapta da. Dizide ilk sezon gerçekten değişimlerden en berbatlarından biri Annabeth. Çünkü Lea çok iyi bir Annabeth. Yani Lea'nın normal röportajlarını izlerseniz oynayan oyuncudan bahsediyorum. Çok hem bilgili bir tarzı var. Yani çok yetişkin bir konuşma tarzı var. Hem de çok komik bir kız. Ve bu zaten Annabeth. Dizideki Annabeth bildiğin AI ya. Yapay zeka gibi bir şey yapmışlar. Sadece yapacaklarını söylüyor ya. Neyse. Orada Medusa karakterini gördük. Medusa'yı çok sevdim. Bayağı iyi bir oyuncu oynamış. Çok da güzel oynamış. Çıtır çıtır abla. Yardırmış. Dörtte şey gidiyorlar tabii. Canavarların anasıyla karşılaşıyorlar. Orada tabii Percy'nin bence burada konuşulması gereken şey tabii de Percy'nin babasıyla ilk bağ kurduğu yer, babasının sonunda bir işe yaradığı bir yer. Poseidon'un. Poseidon beni çarpıyormuş. Normalde Percy Poseidon'dan yardım istiyor. Burada kendini bırakıyor Percy. Ve bence bu daha mantıklı. Percy karakterine çok daha uyan bir şey yani hareket. Çünkü yani hep böyle saçma sapan anlarda kuyruğu dik tutmaya çalışan o geri zekalı Percy. Yani işte yani çok yakın geliyor bana. Acaba neden bana bu kadar yakın geldi? O öyle bir karakter. O yüzden onun babasından yardım istemesindense babasına hani ya beni de kurtarmayacaksan öleyim zaten tarzında düşünüp atması çok salakça ama çok doğru. Yani bence çok mantıklı bir değişim. Beşe geçiyoruz. Tanrı bize cheeseburger ısmarlıyor. İşte. Favori. Ya. Favori bölümüm. Bak bir yükseldim. Bak böyleydi. Böyle oldu. Bir kere Ares var. Ares Tam bir oçe. Yani ama çok iyi bir oçe olmuş. Ben bayıldığım bir oçe oldu. tam bir savaş tanrısı ama böyle gidip hani Twitter'da falan şey yapıyor kavga ettiriyor ya ve diyor ki bundan da hoşnut bundan tatmin oluyor. Tamam işte yani çok iyi uyarlama. Şu anki dönemde Ares gerçekten bir insan olsa böyle bir şey olur. Twitter'da kavga çıkarmaya çalışan pardon X o adam Ares tamam. Bir de zaten Afrodit'le Fanfifon yapar. yaparken yakalanmış Hephaistos'um. Aa Hephaistos'um. Ay. Çok sevdim Hephaistos'u. Böyle alıp evime amca gel demek istedim ya. Gel şurada bir oturalım ben sana bir kahve ısmarlayayım demek istedim. Çok tatlı bir adamdı. Kimdi o? Zaten bu arada Hephaistos oynattıkları beyefendinin kendisi de e, bence iyi bir oyuncu. Ve çok tatlı uymuş o Hephaistos'a. O su parkı sahnesi Annabeth ve o Percy'nin de zaten iletişimlerinin, o ilişkilerin, arkadaşlıklarının çok tatlı bir noktaya geldiği bir sahne. O yüzden çok seviyorum. Başka anlatmak istediğim burada Hephaistos'a bayıldım dedim. Hristos canım benim canım amcam dedim. Burada başka bir şey yok. Çok beğendiğim bir bölümdü bu benim. Diğer bölüme geçmek istemiyorum. Buna biraz daha öveyim ya. Diğer bölüm... Silmek istiyorum aklımdan diğer bölümü. Ne yaptınız? 5. bölümü çok iyi yaptık. 6'yı illa çok... 6'ya vuruş yapalım, öldürelim mi dediniz? Ne yaptınız? Berbat bir altı vardı. Yani altı Zebra'yı Vegas'a götürüyoruz. White Lotus, Light Lotus diyecektim ya. Light, şekersiz Lotus. Şakalar şakalar. Neyse, White Lotus bölümü. Arkadaşlar, sizce de öyle değil mi? Hermes çok iyi bir oyuncu.
Yerler çok iyi. Herkes, bütün çocukları çok iyi oyuncular seçmişsiniz. Hikaye, White Lotus'ta işlenen o aks o kadar eğlenceli ki, o kadar eğlenceli ki. O kadar eğlenceli ki. Berbat bir White Lotus bölümü. Çok kötü bir White Lotus bölümüydü. Yani White Lotus'ta olan her şeyi değiştirmişler. Nasıl iyi olabilir ki? White Lotus'ta normalde çocuklar uyuşuyor. Uyuştuğu için zamanlarının nasıl geçtiğini bilmiyorlar. Orada yedikleri White Lotus'lar yüzünden uyuşuyor bu çocuklar. Bunu Disney'de biz uyuşturamayız çocukları falan. Filan diye. Arkadaşım başka bir şey bul. Başka bir şey. İlla yedikleri bir şeyden dolayı olmasa zaten orada yediklerinden dolayı havaya pompalıyorlardı. Ve belki de şöyle bir şey bul. Büyüden. Ya Allah aşkına uçan canavarlar gördüğümüz dizide bunu açıklayacak bir şey bulamıyor musunuz? Bulamıyor musunuz? Deli gibi burada böyle. Çok yükselirim ben. Sevmediğim iş, yani sevdiğim bir kitabın uyarlaması, neyse ben sinirlenirim. Tam aslında normalde Annabeth Walker diyecektim. O kadar Walker Percy ki. Percy'den daha Percy oldu çocuk kafamda. Percy, Annabeth ve Grover normalde orada zaman nasıl geçtiğini anlamadıkları için işte Annabeth şey yapıyor, mimari bir oyun buluyor, onu yapıyor. Grover gidiyor avcıları avladığı bir oyun oynuyor, tatlışkom ya. Minik keçim. Percy zaten her yerde. Uyanan Percy oluyor ve sonrasında oradan çıkıyorlar. Dizide bunu bok etmişler. Çok Hermes'i buluyor. Hermes'i hemen buluyorlar. Hermes'le konuşurken zaman geçiyor. Veya neyse Hermes'le konuşurken zaman geçiyor. O yüzden anlamıyorlar ve tam kaçıracaklarken orada bir şeyler yapıyorlar. Ben hiç bu bölüme daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölümü silmek istiyorum. Berbat bir bölüm. Zebra'yı Vegas'a götürüyoruz diye bölüm adı koymuşlar. Zebra'yı nerede gördük Zebra? Zebra'yı bir saniye falan gördük. Gözünü açıp kapayınca gidiyor zebra zaten. Normalde dizinin kitapta öyle değil. Zebra ile bayağı Percy'nin konuştuğu ve Percy'nin ben hayvanlarla konuşuyorum diye yeni bir skill'ının açıldığı ve bunu orada algıladığı bir sahne var kitapta ve bu yok. Yok. Dizide. Zamanınız mı yok? Ne? Diğer bölümleri çeken kim? Yazan kim? Bunu yazan çeken Kim? Bunu birinin eline bu bölümü vermişsiniz. bu birinin eline düşmüş bu bölüm. 6. Neyse devam ediyorum. 7 gerçeği öğreniyorum bir nevi. Ve 8 kehanet gerçek oluyor. 7 ve 8'de zaten 7'de Hades'e gidiyorlar. Ben yeraltı dünyasının tasarımını çok beğendim. O bembeyaz oluşu çok hoşuma gitti. Yani kapkaranlık olsaydı bence çok aklı ilk gelen şekilde olurdu. Böyle bir hani zıtlık yapmış olmaları çok hoşuma gitti. Hades'in o sakinliği falan da hoşuma gitti ama bence daha fazla diyalog yazılabilirdi Hades karakterini anlatmak için. Çünkü yani bazı şeyleri değiştiriyorsunuz. 6'yı zaten neyse. 7'de de bir şeyler yapabilirdin. Oradan da gelip diyor ya bir şeyler içer misiniz nar suyu? Nar suyu hani normalde mitolojide onu içersen Hades'e kalmak zorundasın artık. Sonsuza kadar Hades'e cehennemdesin. Tövbe. Cehennem ne yani tövbe. Yer altında kalmak zorundasın. Yanlış yere girdim o zaman. Çıktım ama çıktım. İyiyim. Gerçekler ortaya çıkmasın mı? Onlar oluyor. Bunu öğreniyoruz zaten. Kitabı okuyan da biliyordur ki şimşeği çalan Luke ve Kronos'u çaldırtıyor ve Kronos'a hizmet edenlerden biri de Ares. Ya Ares zaten her şeyin içerisinde. Orada Percy ile savaş sahnesi çok güzeldi. Çok beğendim. Sonracıma Luke'un cast seçimi. Benden de yaşça küçüktür o. Öyledir. Yükselemiyorum da çok küçük. Hepsi çok küçük. Yaşlandım. Burada Luke'un aslında şimşeği çaldığını öğreniyoruz. Ve Luke'un babasından bir hikayesi var. Zaten bunu kitabı okuduysanız da bilirsiniz, dizi izlediyseniz.
babasından nefret ettiği için diyor ki Tanrıları birbirine düşürüyor. Oh my. olabilir. Bu da bir seçenek. Çok iyi. Ve orada Luke'la Percy'nin debelenmesini, o bir debelenmeyi de görüyoruz. Ve burada gene sinirlendiğim bir sahne daha geliyor. Bahsetmem gerek. Gene burada yükseleceğim. Çünkü berbat. Annabeth'in Luke'a Senin ailen değil mi ya? Bakın kitapta Luke, Annabeth'in ailesi. Annabeth için aile sadece Luke ve Clarice diyecektim ya. Ha, Clarice. Talia. Ve sen Luke'un Şimşek'i asıl çalan olduğunu, ihanet eden kişi olduğunu öğreniyorsun. Percy ile konuşurlarken Luke oluyor, Percy diyor ki sen çaldın değil mi falan diye bir konuşma geçiyor ve Annabeth de oradayken öğreniyor. Ve Annabeth'in tek yaptığı şey hançerini atmak Luke'a. ya bak tamam arkadaşlar Annabeth birkaç adım önde. Adım sayısını unuttum. Ama yani Biz aile kurarken, aile olarak görürken Luke'u duygusal da aile olarak yani ihanetini öğrendiğinde mi şey yapacak, hiçbir şey hissetmeyecek ya bir şurada düşseydi bir damla bir şey ya. Ya Annabeth niye böyle değiştirdiniz? Neyse ya aman. Böyle şeylere sinirleniyorum. Çok güzel yani böyle aşırı iyi bitebilecek bir sezonu. Gerçekten böyle akıllara kazanacak, gerçekten sevilecek bir serinin ilk sezonunu çok böyle bazı yerlerde çok iyi değişiklikler yapmışlar, bazı yerlerde o kadar berbat değişiklikler yapmışlar ki nötrleniyor dizi. Yani ne çok iyi diyebiliyorsun, ne çok kötü diyebiliyorsun. Kötü de diyemiyorsun. Böyle iyi güzel izlerim ama niye yapmadın? Böyle bir sinirlendirtiyor bu dizi. Yorumları genelde güzel. Okuyacağım şimdi bakacağım fan yorumları neler. Genelde Percy Jackson serisinin hak ettiği uyarlama bu diyorlar. Camp Huffle ben bir gideyim de okumayı öğreneyim arkadaşlar ya. Neyse Camp Half-Blood'ın bu kadar canlı görmek beni çok Camp Half-Blood'ı bu kadar canlı görmek beni çok duygulandırdı. Artık gerçekten o dünyadaymışız gibi hissettiriyor demiş biri. Değiliz o dünyada. İnşallah çocuktur ya. Lea çok beğenmiş. IMDb puanı şu anda 8. Vegas'ı sildik kafamızdan. O öyle bir olmadı öyle bir bölüm. Çoğuna Walker'a bayılmış zaten benim gibi. İkinci sezon. İkinci sezon bizi neler bekliyor onu konuşalım. İkinci sezon bu arada ocağın yani 2025'in başında dediler. 2025'in başı Ocak gibi herhalde ikinci sezon başlayacak. İkinci sezonun konusu The Sea of Monsters yani Percy Jackson'ın ikinci kitap konusu olacak. Deniz canavarlarının kitabının konusu olacak ve burada da kimle karşılaşacağız? Cyclops olan Percy'nin kardeşi ve kardeşi Tyson'la karşılaşacağız. Tyson'ı çok seviyorum. Tyson çok tatlı bir karakter. Ve karakterin o temsil ettiği şey de çok hoşuma gidiyor benim. O hani ön yargılarımızın hep bizden farklı birileri olacak ve o ön yargılar bir insanın geldiği yer, cinsi, saçı, başı yani değiştiremeyeceği her şey, hiçbir şey onun yargılanması için bir done değil. Ve Tyson tam olarak bunu gösteren bir karakter. O yüzden çok seviyorum. Çok heyecanlıyım Tyson'ı izlemek için. Kronos'un bu arada doğuşuyla ilgili birkaç bir şey göreceğiz ikinci sezonda da. Annabeth ve Percy'nin çok güzel hikayeleri, böyle daha artık ergenliğe giriş ve daha duygularıyla, kendileriyle daha ne olduklarıyla, ne hissettikleriyle ilgili daha fazla şey öğreneceğimiz bir sezon olacak. Kendim tanrılarla ilgili sahnelerin daha fazla olması, tanrıların birbirleriyle ilişkileri hakkında yani tanrıların birbirleriyle ilişkileri
hakkında daha fazla şey öğrenmek çok istiyorum. Daha fazla çeşit tanrı görmek istiyorum. Zaten onlar da olacak. Kitapta da var. Tekrar söylüyorum. 2. sezon 2025'in başlarında yayınlanacak deniyor. Halen daha tarih vermediler. Bekliyoruz ama 2025'in başı dediler sadece. Büyük ihtimalle Ocak diye düşünüyorum ben. 2. sezonunda o zaman izlemeye başlayacağız. Benden bu kadar. Percy Jackson'la ilgili başta anlatmam gereken şu anda bir şey yok. Küçük bir ricam olacak. Percy Jackson serisini beğendiniz mi? Kitabı okuyup mu beğendiniz? Kitabı okuyup beğenmediniz mi? Gerçekten merak ediyorum. Yani kitabı okuyanlar nasıl buldu? Gerçekten fanları nasıl buldu? Bizzat yorumlarda görmek çok isterim. Yorumlarda yazarsanız nerelerini beğendiniz mi? Hangi değişiklikleri beğendiniz? Hangi değişikliklerden nefret ettiniz benim gibi? Sinirlendiniz? Bunları yorumlarda yazarsanız ben çok istiyorum. Bu arada bu tarz videoları devam ettirebilmem için beğenmeniz ve yorum atmanız çok önemli. Ne kadar etkileşim olursa ben de ona göre bu tarz videolar devam etmek istiyorum. Çünkü çok sevdiğim tarz diziler bunlar. Bu videoyu beğendiyseniz, bu tarz videolar daha fazla izlemek isterseniz Derin Universe'e abone olabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum.